Çok büyük şeyler yaşamışsın. Maalesef Çok işte acı şeyler yaşamışsın. kolay değil. Allah Seni kimsenin başına evladınla vermesin. torunun arasında bir tercih yapmak zorunda bırakmış hayat. Evet, ben de Ama evladımı seçtim işte. şöyle bir şey de var ki, evlat sizin evladınız olabilir, çocuk sizin çocuğunuz olabilir. Ama eğer ki devlet o evladın canından en ufacık bir şüphe duyuyorsa alır. Alır ve daha güvenli bir yere koyar. Çocuk esirgeme kurumu gibi. Çocuk koruma evleri gibi. Sizde de öyle olmuş. Evet, öyle oluyor. Bence Orada daha garantili bence de olacağımı en düşündüm. doğrusu olmuş. Çünkü bu hastalık doğum sonrası gelen, bazen psikoza kadar giden bu hastalık bir annenin istemeden çocuğunun canına kastetmesine kadar gidebilirdi. Devlet bunu öngörmüş ve çocuğu sizden almış. Ben de ses çıkarmadım tabii ki. Çünkü eve götürsem daha farklı şeyler olacağını O mesuliyete düşündüm. girmek Evet. istememişsiniz. Bir de üstelik de benim kızım hasta. Tedavi görüyor, ilaç kullanıyor. Ne tedavisi görüyor? Aslında bir Psikolojik tedavi görüyor. Tabii. Bazen gün geliyor, haplarını içmek istemiyor. Reddediyor Bazen tedaviyi. de gün geliyor, ben hepsini içeceğim diyor. Özel takip istiyor, özel bakım istiyor. Ben kaşla göz arasında bir şey yapar, ben engelleyemem. Doğru, haklısınız. Yani torunumu vermemin tek sebebi bu. Ciğerim de ondan yanıyor yani ama kendimi bir suçluyorum, bir suçlayamıyorum. Çok büyük sorumlulukmuş Asiye teyzeciğim bu. Belki de doğru olanı yapmışsın. Bu İnşallah. konuda kendini suçlama, sen kendini evladına adamışsın çünkü. İnşallah. Peki ben tabii ki ekran başındaki izleyicilerimiz de ben de en çok şunu merak ediyorum. Uraz'dı değil mi adı torununuzun? Ural, Uraz şu anda nerede? vallahi hiç bilmiyorum. Biz 8 sene oldu vereli. 8 yıl oldu. Çocuk esirgemede bir ara duydum ki herhalde İstanbul içinde bir yere verdiler. Hiç görmediniz mi Hiç bu görmedim. süreci? Ben kızımı evde bırakıp komşuya gidemiyorum. Nereye gideceğim, çocuk peşine koşacağım? Benim kızımın dakikası saati belli değil. Kızınız görmek istemedi mi hiç? Evin içinde ağzından alamıyor ne eşim ne ben. Hatta bazen biz böyle bakışıp duruyoruz. İstiyoruz ki böyle evin içine bir çocuk koşsun, eğlensin, yanımızda olsun. Lafını ettirmiyor bize. Susuyoruz. Hiç Susuyoruz. merak etmedi mi, demedi mi? Ya da çocuk devlet tarafından onun gözlerinin önünde alındı muhtemelen. İtiraz etmedi mi? Hiç. Dediğim gibi ya, emzirmeye veriyorlar, o duvara bakıyor, suratına bakmıyor. Ha belki de severim, kaynaşırım, geçmişi Korkuyor. unuturum korkusu var. Kendini ilk evladınla yiyip bitirmek istiyor bu. Aslında çok güzel bir şey söylediniz biliyor musunuz? O kadar psikolojide kullandığınız bir şey söylediniz ki. Sizin kızınız Sema Hanım ilk evladının acısını bitirmek istemiyor. İstemiyor, devam ettirsin diye o çocuğu sevemedi. Çünkü acı bittiğinde onu unuturum diye düşünüyor. O korkuyla da biz de çocuğu işte verdik. Şu anda çocuğun nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Ama çok bilmek isterim. Biliyorsunuz durumları da görüyorsun. Ben evden komşuya bile çıkamayan bir insanım. Ama isterim ki bari babası, Cemil iyi çocuktu. Evladına sahip çıksın. Hem o babası olduğu için ona verirler de çocuğu. Alsın çocuğu kurtarsın oradan birlikte yaşasınlar. Bizim evde olmayacak. Bari babasının evinde huzurlu olsun çocuk. Hem torunum kurtulmuş olur. Hem de kızım daha fazla kötü olmaz. Gördüğünüzde barışmak yok. Bir araya gelmek istemiyor. İlk çocuğunun acısını unutmak istemiyor. Bunu hiç istemiyor küçük çocuğu. Bari baba oğul yaşasınlar, ben ne diyeyim. Siz o yüzden mi bugün buraya çok gelmek istediniz? Ben onun için gelmek istedim inanın yani. Bize bir yardımcı olun da. Bari damadım çocuğu alsın da birlikte yaşasınlar. Sahip çıksın evladına. Peki dede eşiniz yani. Eşim hem yaşlı hem de hasta. Ona hiçbir şey diyemiyorum ama o da kahroluyor, bitiyor yani. Ama daha çok da kendi kızına tabii, kızını üzülüyor en çok.
Ben her tarafa üzülüyorum ama belli etmiyorum. Çünkü ayakta durmam lazım, kızıma sahip çıkmam lazım. Onun her şeyi diyorum ya, ben 24 saat onu gözetliyorum. Yoksa nasıl yalnız başına evde bırakabilirim onu? Bırakamıyorum. Eşi, dostu, akrabayı unuttum. Kimseye gidip gelmiyorum, bize kimse gidip gelmiyor. Siz bunları anlatırken içimden ne geçiyor biliyor musunuz? Bu yaşanan olay bambaşka bir şekilde sonuçlanabilirdi aslında. Nasıl sonuçlanabilirdi? Sizin kızınız evladınızın, torununuzun acısını, kendi evladının acısını, kocasını suçlamak yerine acısını paylaşacak bir can yoldaşı olarak hayatına devam edebilirdi. Dünyaya gelen yeni bebeği birlikte sarıp sarmalayıp annesiyle babasıyla büyütebilirdi. Ve aslında kaybettiği yavrusunun hiçbir şekilde izini silemese de ikinci evladıyla onu daha çok severek, İnan hep aynı şeyleri onu istedim daha çok ben. yaşayarak. Hep dualar ettim ben. Hep ettim, hep söyledim. Kızım ölenle ölünmüyor, hayat devam ediyor. Evlatçına sahip çık, kocana sahip çık, tekrar bir çatı altına toplanın. Ha belki kin tuttu, istemiyor. Başka biriyle evlen. Evlen, yuvanı kur, Severek çocuğunu al. evlendiği bir evlilik ama severek Evet, severek, severek hani kurulmuş bu evlilik. İyi bir tedaviyle üstesinden gelinebilirdi bu durumun. Tabii o da olabilir. Doğru bir Tabii. psikolojik tedaviyle bu durumun üstesinden gelip evlatlarına sahip çıkabilirlerdi. Ama yaşanan bu olay aslında hiç de istenmeyen bir finalle sonuçlanmış. Umarım bugün burada biz onları bir araya getirip evlatlarına da kavuşturabiliriz. Ama İnşallah. çok zor görünüyor. İnşallah. Sema Hanım'a Ben bakınca çok isterim. zor görünüyor. Ben isterim, ben istemez miyim kızımın mutlu olmasını, çoluğunla çocuğunla olmasını. Keşke olsa ama hiç aklım basmıyor. İnanmıyorsunuz çünkü onun kabul edeceğine. Hiç aklım basmıyor olacağına. Asiye teyzeciğim, belki sen farkında değilsin ama sen çok cesur bir anne olmuşsun Sema Hanım'ın hayatında. Ve çok doğru bir karar vermişsin. Torunun sizinle birlikte yaşasaydı belki o da bugün hayatta olmayacaktı. Doğru. Sen ne kadar suçlu hissetsen de çok güçlü ve çok cesur bir kadınsın. Bugün buraya gelmenle de bunu bir kere daha anlıyorum. Sen hala torununu damadına yani babasına kavuşturma mücadelesi veriyorsun burada. Ben bunun için elimden geleni yapacağım. Sana burada İnşallah. söz veriyorum. İnşallah yavrum, inşallah. Hatta babasını oğluna kavuşturabilirsek sen de istersen torununu görebilirsin. Ay çok isterim. Beni de götürün, ben de bakayım, göreyim. İsterim tabii. Hiç amadık, ona sarılırım, hasret gideririm ya. Biri gitti bari, o yaşasın. Ah benim yavrum, ah yavrum. Çok üzgün, çok üzgünüm ben. Ay gibrine yanayım be kızım, ay gibrine. Evladım bet başka, torunumu biri öldü. Damadım perişan, zebil oldu çocuk. Bir yandan da öteki küçük torunum. Eşim hasta evde zaten. Böyle süslü puslu adam kaldı köşede. Zaten yani ölen Ünal'ım da benim. 12 yaşında öldü. Çok uysal, çok aklı başında, çok sakin bir çocuktu. Dedesine olsun, bana olsun, kucaklarımızdan erimezdi. Sarılırdık, öperdik. İnşallah orası böyle yaparız. Ona yapamayacağız bari, orası severek öyle duygularımızı işte dile getiririz. Ne diyeyim İnan ben? bana ne geliyorsa elimden bunun için sonuna kadar mücadele edeceğim. Tamam Asiye teyzeciğim? Elimden ne geliyorsa yapacağım. Sağ ol kızım, Allah senden razı olsun. Evet, Sema Hanım da geliyor. Biraz daha iyi misiniz Sema Hanım? Hayır hiç iyi değilim. Buranın havası resmen bildiğin Cemil kokuyor, katil kokuyor. Ve benim de midem çok bulanıyor. Burada durmak istemiyorum artık asla. Şu an o burada, o burada yani hissediyorum o burada, o adam burada. Cemil Bey zaten burada ve sizden en ufacık bir yeşil ışık bekliyor. Kesinlikle hayır istemiyorum anne.
gidelim artık anne ya. Hadi kalk gidelim lütfen anne ya. Kalmak istemiyorum, midem bulanıyor benim ya. Hala anlamış değilim ne yüzle buraya geliyor, nasıl benden bir şans diliyor, nasıl benden bir şans isteyebiliyor, ne Sema yüzle Hanım, isteyebiliyor. Emin misiniz? Evet, Eşinizle çok eminim. görüşmek istemiyorum. istemiyor musunuz? Asla istemiyorum. Peki Asiye teyzeciğim, sen damadınla görüşmek ister misin? Aslanım ne görüşmesi? Anne deli misin sen? Görüşmek mi istiyorsun? Ben isterim kızım. Sen o adamla görüştükçe o adam benden ümit bekleyecek. Ne ya? Yani hiç aklın alıyor mu yani? Senin benim o adam aynı evde, aynı çatı altında. Hiç mi düşünmüyorsun Kızım, anne? Nasıl olacak yani Onunla barışsan oturup bile? muhabbet etmeyeceğim. Sadece 2 kelime laf edeceğim. Ne edeceksin anne? Ne kelimesi Ben edeceksin? biliyorum, ben söyleyeceğim. ne Ben de söyleyeceksem. istemiyorum senin o adamla görüşmeni. Ben gidiyorum. Sen gelmezsen ben senin evine de gelmiyorum. Tamam mı çok istiyorsan? Ben gidiyorum anne. İyi günler aslanım. Aslanım, görüyorsunuz. Yine bir tercih yapmak zorundayım. Mecburen kızımın peşine koşacağım. Nereye gidecek, eve gitmeyecek de bana gelmeyecek de. Kusura bakmayın. Ben de Ne gidiyorum. diyebilirim ki? Yine de hakkınızı helal edin. Siz de helal edin. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, hayat bazen karşımıza öyle virajlı yollar çıkarır ki, öyle dik yokuşlarla karşılaşırız ki ne yapacağımızı bilemeyiz. O sınavlardan geçemeyiz ve çakılır kalırız. Tıpkı şu an benim bu masada böylece kaldığım gibi. Şimdi belki de hayatımın en zor haberlerinden birini vereceğim Cemil Bey'e gidip. Oğlunun yetiştirme yurdunda olduğunu, onu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Rahatsız Burada aslan. olmayın Cemil. Geldiler mi? Gelecekler mi? Geldiler, görüştüm onlarla. Ama gelecekler mi? Aslan mı? Cemil Bey, ben size bir şey soracağım. Bu kaza olduğunda siz alkollü müydünüz? Hayır aslanım, hayır. Kesinlikle alkollü değildim. Kesinlikle alkollü değildim. Bir gün önceden arkadaşlarla biraz içmiştik. O gün akşam eve geç geldim. Ki arabada kapının önündeydi. Taksiyle gittim, taksiyle döndüm. Alkollüyken araç kullanmadınız, taksiye hayır, bindiniz. kesinlikle. Gece geç geldiğim için teste çıkmış olabilir. Ama kesinlikle içmedim. Tamam, o gün alkol almadınız, doğru evet, mu? Evet aslanım. Aslında kayınvalideniz de bana aynı şeyi söyledi. Bir gece öncenin alkolü, Evet, ertesi günde kayıtlara geçti diye. evet, evet. Çok kesinlikle düşük. alkollü değildim, evet. Geldiler mi, gelecekler mi aslanım? Ne oldu aslanım? Burası bir Cemil şey Bey mi? gittiler. Gelmeyecekler mi? Aracımız hareket etti ve gitti. Uras gelmedi mi? Cemil Bey, benim de size aslında Uraz'la ilgili söylemek istediğim şeyler var. Ne oldu aslanım? Uras'a bir şey mi olmuş? Annesi zarar vermeye kalkınca hastane personeli ve kayınvalideniz buna şahit oluyor. Başına bir şey mi gelmiş? Evladıma ne yapmışlar? Uraz, can güvenliğinin sağlanması açısından devlet korunmasına alınıyor. Seda'ya bir şey olmuş. Peki kayınvalidem? Kayınvalidem Uras'a bakmıyor mu? Hep benim yüzümden, hep benim yüzümden. Kayınvalideniz evladıyla torunu arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılıyor. Ve evladını seçiyor. Kendisi 8 yıldır Uraz'ı görmüyor. Ben ne yapacağım şimdi? Kimsem de kalmadı. Ben ne yapacağım şimdi? Evladım, evladım. Şöyle, ben bunun için elimden geleni yapacağım.
Siz onun babasısınız ve şu anda Uraz devlet korumasında. Yani bu durumda siz bir dilekçe yazarsanız biz bununla ilgili size yardımcı olacağız. Bütün ekibim ve ben. Uraz'a belki bir dilekçeyle kavuşabilirsiniz. Cemil Bey bakın 2025'in son günlerindeyiz ve bütün bu kötü yaşadığınız ağır olaylar bırakın 2025'te kalsın. Ben 2026'da yeni yılla birlikte inanın bunu kalpten ve yürekten söylüyorum. Tüm içtenliğimle söylüyorum. Eşinize psikolojik olarak ne gerekiyorsa destek anlamında. Çünkü gerçekten ruh hali hiç iyi değil. Oğlunu görmek istemiyor, öyle söyleyeyim size. Biz elimizden ne geliyorsa ona bu konuda destek olacağız. Eğer kabul ederse tabii ki. Sizi de hayalim şu, onun psikolojisini düzeltmek, sizi de eşinize ve oğlunuza kavuşturmak. Ama bunları yaparken o koca yürekli anneyi unutmamak gerekiyor. Yani kayınvalideniz. Unutmayın ki o da torununu görmek istiyor. Teşekkür ederim ama ben bu acıya daha fazla dayanamıyorum. Ben gitmek istiyorum Aslı Hanım. Ben daha fazla duramayacağım burada. Sevgili izleyiciler, bu dünyada her yara kapanabilir belki ama evlat acısı asla. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşça kalın.